Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir nakış pano yapacağız. Hem basit hem şık duran bir tablo olacak. Yeni başlayanlar için özellikle yapımı kolay bir tablo olacak. Önce teknikleri göstereceğim. Sonrasında da pano yapımına başlayacağız. Öncesinde de malzemelerimizi sayayım. İplerimiz var. İplerimiz mor ve yeşil belirledim tabii ki lavanta için ama 3 ton morumuz var, 4 ton yeşilimiz var. Bu ton olayı biraz daha estetiklik kazandıracak panomuza. Böyle bir kasnağımız var. Ben vidalı kullanıyorum. Hem duvara asması kolay oluyor hem yaparken işimizi kolaylaştırıyor. Vidalı bulamazsanız da normal bir kasnak dahi olur. Önemli olan işimizi görmesi. Böyle bir model çıkardım. Lavanta çizdim yağlı kağıda. Bunun fotoğrafını da aşağı bırakmaya çalışırım. Ancak kendiniz de çizebilirsiniz. Sonrasında da bunu kumaşa geçebilmemiz için modeli karbon kağıdımız var. Bunu da kullanacağız. Ve kumaşımız elbette. Kumaşta benim böyle bir kumaşım var. Kardelen keten cinsi mi deniyor? Böyle etamin kumaşı gibi bir dokusu var ama keten kumaş. Böyle deliklerinin olması işimizi işleme yaparken kolaylaştıracak. Ama her türlü kumaş olur. Tüle bile olur. Hatta çok da şık olur. Tabii ki o zaman ipi inceltmek lazım. Teknikleri göstermekle başlayayım. Öncesinde küçük halkamızı kumaşın altına koyuyoruz. Kumaşı geçireceğiz şimdi. Bunda da kumaşı geçirip vidasını iyice sıkıyoruz. Elinizle sıkamıyorsanız bir pense de kullanabilirsiniz bunun için. Buranın gergin olması lazım. Yaparken de bir yandan çekiştirirsiniz. Evet. Öncelikle dal yapımıyla başlayacağım ben. Öncelikle yeşilin birisini aldım. Dal yapacağız bununla. Bu ipler 6 kat olarak satılıyor. 6 kat yani. İsterseniz öyle kullanırsınız, isterseniz ayırırsınız. Ben 2 katını kullanacağım sadece dal yaparken. Şimdi dal yapmak için şöyle ortadan alttan çıktım. Biraz uzunca battım ve bunun ortasına battım geri. Geriye dönüp battım yani. İleri gidip ortadan geri çıkıyorum. Gördüğünüz gibi böyle lavantamızın dalını yapmış olacağız. Sonrasında mesela dallar küçük yapraklarını yapabiliriz. Şimdi biraz uzağına batacağım. İğnem bu şekildeyken yapalım. Gevşekçe, çok sıkmadan, iğneyi çıkartmadan evvel 15 tane sardım. Gevşekçe ve bunu çekiyorum ipimi. Elim orada hep. Sonrasında geri batıyoruz. Şimdi tarafa yapalım. İleriye battım. Daldan ileriye batıyorsunuz. Dalın yanına batıyoruz ve battığımız ilk ilerideki kısma geri çıkıyorum. Çıkmadan evvel iğneme 15 kere ipimi doluyorum. Çok sıkı sarmamak lazım. Elinizi oradan çekmemeniz lazım. Yavaşça çekiyoruz. Geri dibine batıyoruz. Gene şöyle ileriye battım. Dalın yanına battım. Battığım yerden yeniden çıktım. Gevşekçe, olabildiğince gevşek bir şekilde sardım.
İğnemi çekiyorum. Ve batıyorum. Çok gevşek sararsanız da burada ipler dağılır. Dağılmasını da istemeyiz açıkçası. Bu şekilde de bu teknikle sadece dal ve bu lavanta tekniğiyle yapacağız panomuzu. Şimdi pano yapımına başlayabiliriz. Ben öncesinde karbon kağıdını kumaşımda denedim. Leke yapıyor mu, çıkıyor mu kumaştan diye. Çıkıyor, benimkinde bir sıkıntı olmadı. Siz de öncesinde kumaşınızda deneyebilirsiniz. Önce karbon kağıdını koydum. Sonra modeli koyuyoruz. Bunlar kaymasın diye de iğneliyorum. Şimdi yumuşak uçlu bir kalemle, yerleri belli olsun, bize yeter. Önemli olan yerinin belli olması benim için şu an. Zaten orada gelişine bir durum oluşacak yani. Buraya modelimi çıkarttık. Küçük olanı aşağı koyuyorum. Şimdi şu ton 246 numarayla başlıyoruz. Benimki teknikle. Batıyorum. Ortasından geri çıkıyorum. İleri batıyorum. Ortasından geri çıkıyorum. Yaprak kısmını böylece bitirmiş olduk. Şimdi şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde. Şimdi lavanta kısmına geçebiliriz. İşleme kısmı bitti. Şimdi şurayı sıkabildiğiniz kadar bir pense yardımıyla da olabilir. Dediğim gibi sıkıyoruz ve bunu gerdiriyoruz. Eğer gergin olmazsa kumaşını sonradan atacaktır. Olabildiğince iyice gerdikten sonra bu şekilde kesiyoruz. Eğer ki burayı sıkıştırdığınız halde bu içteki oynuyorsa, tutmuyorsa şu içtekinin üstüne birazcık silikon sıkın. Sıcak silikon makinesi varsa elinizde. Ya da bir kumaş daha yapıp sıkıştırın araya. Böylece tutacaktır.
Şimdi asalım duvarımıza. Duvarda bakın bir de. Evet, lavanta panoyu tamamladım ve yerine yerleştirdim. Hoş oldu. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.